Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bir tavada köfteli biber kızartması tarifi hazırlıyorum. Domates, sulu, ekmeği bana yiyebileceğiniz harika bir köfte tarifi. Evet, tarifimi hiç bekletmeden köftemi hazırlayarak hemen başlıyorum. 200 gram kıyma, 1 adet kuru soğan rendesi, 2-3 diş sarımsak rendesinin suyunu sıkarak ekliyorum. Bir tane ekmeği ısladım önceden. Şöyle elimle bıdıkladım. 1,5 tatlı kaşığı tuz, kırmızı pul biber, kekik, reyhan, kimyon, karabiber, karışık baharat ekliyorum. En sonunda bir tane yumurta kırıyorum. Köfte harcını çok güzel bir şekilde elimizle yoğuralım. Emek verdiğim bu videoyu sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopartarak şöyle büyük büyük yuvarlak köfteler hazırlıyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, köftelerin hepsini hazırladım. Yıkadığım köy biberleri var. Şöyle 6-7 tanesini şöyle iri iri doğruyorum. Domates sosu, şimdi bir tane domatesin kabuklarını soyarak hazırlıyorum. Evet, tavamı önceden ıslatıyorum. Biraz sıvı yağ ekleyerek biberlerimin içliğini alarak kapağı kapalı bir şekilde yarı bir şekilde kızartalım. Evet, biberler kızarırken bir tane domatesi şöyle iri iri doğruyorum. Evet, şöyle biberleri ters düz yapalım. Evet, şöyle biberleri kenara iterek boşluğa köftelerimi alıyorum. Kızaran biberleri servis tabağına alıyorum. Evet, köftelerin hepsini tavaya alıyorum. Şöyle yarı bir şekilde kızartıyorum. Evet, şöyle bir ters düz yapalım. İki tarafını kızartalım. Evet, kızaran köfteleri de tabağa alıyorum. Tavaya domatesi ekliyorum. Şöyle 2-3 diş de sarımsak doğruyorum. Yarım yemek kaşığı biber salçası. Göz kararı da domates suyu ekleyerek kavuruyorum. Bir miktarda normal içme suyu ilavesi yapalım.
Kapağı kapalı bir şekilde kaynatalım. Evet, domates sosun asidi gittikten sonra köfteleri içine alalım. Evet, biberleri de ilave edelim. Kapağını kapatarak pişirmeye bırakalım. Evet, şöyle bir ters yüz yapıyorum. Kısık ateşte pişirelim. Daha sonra altını kapatabilirsiniz. Evet, yanına pirinç pilavı hazırlıyorum. 3 yemek kaşığı tartı biraz sıvı yağda eritelim. Şöyle göz kararı şehriye ekliyorum. Şehriyeli rengi değişene kadar kavuralım. Üzerine suda beklettiğim, suyunu süzdüğüm, yıkadığım pirinci ekliyorum. Evet, 1,5 tatlı kaşığı tuz ilavesi yaparak pirinçler topak alana kadar kavuralım. Evet, gördüğünüz gibi toparlandı. Üzerine kaynar sıcak su ilavesi yapıyorum. Üzerini geçecek kadar ilave yapmamız yeterli. Suyuna da çok az tuz ilave ediyorum. Kapağını kapatıyorum. 2-3 dakika kaynadıktan sonra kısık ateşte tamamen suyu çekene kadar pişirelim. Evet, altını kapatarak demlenmeye bırakıyorum. Evet, köftem ve pilavım hazır. Şöyle bir pilavımı karıştırıyorum. Tane tane gerçekten muhteşem oldu. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.